Yolüstü lezzet durakları Knorr'la yola çıkıyor. Merhaba sevgili izleyiciler. Bu hafta Bodrum'dayız. Bu cennet mekanda işimiz oldukça zor. Çünkü her köşe başında, her koyda ayrı bir lezzet durağı var. Bunların hepsini bir iki programa sığdırmak oldukça zor gibi görünüyor. Bakalım becerebilecek miyiz? Bodrum denince akla hemen deniz, ardından da balık geliyor. Onun için lokantaların menüleri balık ağırlıklı. Ama hamur işlerini de unutmamak lazım. Hamur işleri balıkla adeta yarışıyor. Sözü uzatmaya fazla gerek yok. Eğer adresleri yazmak için kağıdınız, kaleminiz, ağzınızın suyunu silmek için peçeteniz hazırsa lezzet durakları yolculuğumuz başlıyor. Açı bakalım, hadi görelim. Bol unla açıyorsun değil mi? Evet, bolunla açıyorum. Bayağı sert bir hamur galiba, Ve zor sert. açılıyor. Hı. Ne kadar büyüklüğünde olacak yufka? Bu şimdi şöyle elimi yaptığımda biraz daha parmaklarım gözükecek. Gözükecek. Hı hı. Biraz. Ha, bütün ölçün o parmaklarını görmek. Evet, arkasında. incinin, evet öyle ayarlıyorum. Çok da kalın değil, çok da ince değil, normal. Evet. Peki hadi siz birer tane hazırlayın da tadına bakayım bari be. Tamam, Ben siz hazırlarken bahçede oturayım, biraz serinlik gelsin. tamam oldu. Hadi kolay gelsin. Afiyet olsun. Eğer benim gibi hamura düşkünseniz size önereceğim iyi bir adres var. Turgut Reis'de, plaj yolunda, Sevgi Sokağı'ndaki Sempati, buranın en önemli hamur işlerini yapan lokantalarından bir tanesi. Menüsü tamamen hamurdan oluşuyor. Gözleme, katmer, çiğ börek, en başta gelen lezzetli yemekleri. Gözleme çeşit çeşit. Pastırmalısı da var, patlıcanlısı da var, patateslisi de var, peynirlisi de var, kıymalısı da var, karışığı da var. Ama ben size iki tanesini öneriyorum. Bunlardan bir tanesi tabii ki peynirli. Peynirlinin içine çeşitli otlar da konabiliyor peynirle birlikte. Diğeri ise karışık olanı. O karışık olanın içinde dükkandaki bütün malzemeler var neredeyse. Mantar, patlıcan, kıyma, peynir, ıspanak ve çeşit çeşit otlar. Diğer bir lezzet de çiğ börek. Çiğ böreğin hamuru biraz daha sertçe. Onun içine de sadece kıyma, özel olarak kekik ve soğanla tadlandırılmış biraz suluca bir kıyma konuyor. Tavada, kızgın yağda o önce bir balon gibi şişip insanın iştahını kabarttıktan sonra inip yenecek hale geliyor. Katmer ise daha çok burada tatlı. Çikolatası var, ballısı var, şekerlisi var. Yani katmeri bütün bunları yedikten sonra tatlı niyetine yiyebilirsiniz.
Tabii bu arada mantıyı da unutmamak lazım. Mantı Orta Anadolu usulü haşlama mantı. Yani Kayseri mantısı gibi fırınlanmadan yapılıyor. Ama muhteşem bir lezzeti var. Bir öğününüzü buraya ayırmanızı öneriyorum. Eğer benim gibi, başta da söylediğim gibi hamur düşkünüyseniz Sempati'de sizi bir ziyafet bekliyor. Şimdiden afiyet olsun. Sempatinin çiğ böreği de, gözlemeleri de, ballı katmeri de birbirinden lezzetliydi. Benim için tam bir hamur ziyafeti oldu. Merhaba Suzan Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Bunların hepsini siz mi yapıyorsunuz? Biz yapıyoruz. Hepsi ev yemeği. Hepsi evime. Kendim akşama da pişiririm ben bunları. Peki. Bir tane azar azar pişiririm. Peki nereden çıktı bu lokantacılık? Lokantacılık, annem babam fırıncı lokantacıydı. Biz evlendik, bizi de sonra yerlerine bıraktılar. Benim kocam 82'de öldü, ben hep devam ettirdim kaç sene. Nereden alıyorsun çiçekleri? Getiriyor, bahçıvan getiriyor. Biz de alıyoruz sabah erkenden, dolduruyoruz, hazırlayız. Bitti mi pişiriyoruz azar azar. Evlere götürüyorlar, alıp götürüyorlar. Götürüyorlar. Nasıl, kiloyla mı satıyorsun, taneyle mi satıyorsun? Yok öyle, bol kepçe porsiyon, tabak tabak veriyor. Kaça bunun porsiyonu? Porsiyonu 3 milyon, 5 milyon doldurum şeyine göre. Yani 3 lira 5 lira 3 yeni, lira 5 lira arasında, yeni öyle parayla. Şey değil, ben yaşlıyım, ben öyle paraya maraya şey yapacak değil, yeter ki memnun olursun. Suzan Hanım, şu meşhur çiçek dolmandan bir yap da ben de seyredeyim nasıl yapılıyormuş. Nereden alıyorsun bunları Suzan teyze? Böyle bahçıvan getiriyor, bahçesinden. Sabahları getirip bize satıyor. Kaçta toplanıyor bu? Bu erken saatte tabii 7'de, 7.30'da. Niye öyle o kadar erken? O yumuluyor sonra. Ha, güneşi görünce Güneşi kapatıyor ağzını. Ha, güneşi görünce. Burada gelirse durursa fazla yine yumuluyor. Onun için gelince hemen bunu içine hazırlar. Peki bunun mevsimi yok mu kabak çiçeğinin? Sezon boyu oluyor. Kışın olmaz tabii. Soğuk Kışın yok olmaz. tabii. Sezon boyu. Kışın ne yapıyorsun? Yapmıyorsun kışın. Kışın yapılmıyor. Kışın da lahana, asma yaprağı. Bunun Sonra. şeylerini temizliyorsun dibini değil mi? Ha, önce böyle pürçükler oluyor. Bunlar Atıyorsun. koparıyorsun. Peki bu ne, içinde ne var? İçinde Pirinç. maydanoz, nane, dereotu, soğan. Çiğden mi? Çiğden de oluyor, kavursan da oluyor. Karabiber, tuzu karabiberine koydun mu? Bayağı dolma içi gibi. Kimisi de kıymalı yapıyormuş ama bizde gitmez burada kıymalısı ne zaman satacak. Buraların şeyi Ha, böyle. zeytinyağlıdır hep. Böyle eskiden tarlalarda iş yaparken hemen çiçekleri toplarlar. Bulgur, taze soğan, kararla, nanelerine bir tencere doldururlar, yoğurtları koyarlar, yerler. Oradan kalma zaten bu. Her gün ne kadar? Bir tencere bitiriyor musun? Her gün tabii 2-3 tencere yapıyorum. 2-3 tencere. 2-3 tencere tabii. Dolu. Şimdi dolduruyor. Onu alırlar götürürler. Gümüşten geliyorlar, ayarlardan her yerden geliyorlar almaya. Evlere götürüyorlar yiyenler. Kabak çiçeği kraliçesi Suzan teyze. Ben de Allah'ın nimetlerinden. Senden başka yapan var mı burada bunu? Vardır. Herkes artık göre Öğrendi. öğrendi. Ben Adam, de İstanbul'da yapacağım. Yap.
İstanbul'da sende moda çıkar bunu. Evet, Böyle zaten bir moda çıkartayım ben. moda çıkar. Sonra bunu nasıl kaynatıyorsun? Nasıl şey Az yapıyorsun? az su hemen hafif ateşte hemen pişiyor. Ondan sonra pişirin gereken üstünü kapağını alıp yağını gezdiriyorsun, söndürüyorsun. Yani yağı piştikten sonra koyuyorsun. Hayır, piştikten sonra. Üstüne gezdiriyorsun zeytinyağını. Hemen Peki açılmıyor mu bu haşlanırken ağzı? açılmıyor. Açılmıyor. Bir de bunu hamura Batırıp da batırıp yumurtalı. yumurtalı, Oluyor. sodalı hamura batırıp Yumurtalı hamur yapıyorsun. kızartıyorsun bunu. Kızartıyorsun ha. Öyle de oluyor. Ama yağlı diye millette tansiyon bilmem ne var. Herkes kızartmayı istemiyor ya. Kimileri geçen gün yaptırdı. Hamura baladık böyle yaptık. O da güzel oluyor. Öyle. Güzel oluyor. Ha. Güzel ama yağ çekince işte herkes Sağlıklı yiyemez. olmuyor. Sağlıklı olmuyor. Suzan teyze sen şunu bir pişir de Pişireline bir dakika. bana haber ver Ha. pişince. Ha. Ben de şu tadına bakayım bu kadar övdükleri kadar var mıymış? Ha, tamam. Öyle Tamam. pişirelimde yiyin siz de. Bana haber ver olur mu? Tamam. Ben bahçeye geçiyorum oturmaya. Tamam. Bodrum'a geldiğinizde her akşam balık yemekten eğer canınız sıkılırsa size Turgut Reis'te belediyenin arkasındaki Suzan teyzenin küçük lokantasını öneririm. Suzan teyze burada birbirinden lezzetli ev yemekleri yapıyor. Ama onun bir kabak çiçeği dolması var ki tadı dillere destan. Kabak çiçeğini sabahın erkeninde güneş doğmadan bahçeden topluyorlar. Suzan teyze için özel toplanıyor bunlar. Çünkü güneş biraz yükselince çiçekler ağzını kapatıyor, doldurması imkansızlaşıyor. Bu taze çiçekler sabah erkenden Suzan teyzenin önüne geliyor. Suzan teyze bu pirinç, nane, dereotu, maydanoz, biraz tuzla çiğden bir iç yapıyor. Bu içleri kabak çiçeklerinin içine itina ile dolduruyor. O kabak çiçeklerini tencereye bir güzel diziyor. Sonra az bir suyla iki tıkım pişiriyor. Burada önemli olan ne içindeki pilav lapalaşacak ne de kabak çiçeği eriyip gidecek. İkisi de kıvamında pişmesi gerekiyor. İkisinin de. Sonra piştikten sonra yörenin nefis sızma zeytinyağısı üstünde gezdiriliyor. Bir süre soğumaya bırakılıyor ki yemek zeytinyağı içine iyice çeksin. Sonra da afiyetle yiyorsunuz. Eğer yolunuz düşerse Suzan teyzenin yemeklerini mutlaka ve mutlaka tadın. Buyur Mehmet Bey, pişirdin, beğenecek misin bakalım? Bakalım eline sağlık. Afiyet olsun. Suzan teyzenin kabak çiçeği dolması gerçekten de övüldüğü kadar lezzetliymiş. Eğer buraya gelirseniz uğramadan gitmeyin. Yalıkavak'taki Çimentepe Restoran balık severler için en doğru adreslerden bir tanesi.
Çimentepe'nin hem manzarası hem mezeleri hem de taze balıkları insanın damağında unutulmaz tatlar bırakıyor. Mezeler çeşit çeşit. Yok daha doğrusu. Ege otlarından kalamarına, ahtapotuna, sarmasına, kabak çiçeği dolmasına kadar aklınıza ne gelirse var. Ama burada çok dikkatli olun. Eğer mezelere kendinizi kaptırıp da tabak tabak yerseniz o muhteşem balıklara midenizde yer kalmaz. Onun için bir daha söylüyorum, mezeler konusunda dikkatli olun. Balık faslına gelince, balıklar her gün neredeyse canlı geliyor. Ege'nin o muhteşem balıkları, laosları, taş barbunları, deniz levrekleri, deniz çupuraları. Ama tüm bunların yanı sıra bir tane var ki Kahraman Usta'nın deniz mahsulleri buğulaması, o muhteşem bir yemek. Bu nasıl yapılıyor? Burada bunu anlatırken notlarıma bakacağım izin verirseniz. Çünkü o kadar çok malzeme kullanılıyor ki hepsini aklımda tutmak mümkün değil. Neler mi var bu muhteşem yemeğin içinde? İstakoz var, deniz levreği var, karides var, ahtapot var, kalamar var, kalamarın yumurtası var, mantar var, domates var, defne yaprağı var, havuç var, biber var, salça var, yumurta var, bir bardak beyaz şarap var ve tabii ki zeytinyağı var. Nasıl yapıldığı faslına gelince, Kahraman Usta'dan gördüğüm kadarıyla önce soğan, patates, havuç, biber ve sarımsak küçük küçük doğrandıktan sonra içinde zeytinyağı bulunan tencerede bir iki çevrilerek öldürülüyor. Daha sonra bu karışımın içine kalamar ilave ediliyor. Bir parça daha pişirildikten sonra üstüne salçayı koyuyoruz. Ardından domates ilave ediliyor. Karabiber, kekik. Karabiber yalnız tane karabiber olacak. Kekik, tuz da konduktan sonra bir miktar pişiriliyor bütün bu karışım. Kıvamına gelince karides, ahtapot, kalamar gibi diğer malzemeler, istakoz tabii ki konuyor. Daha sonra balık, deniz levreği, o muhteşem balık bu karışımın üstüne yerleştiriliyor. Biraz limon suyu konuyor. Biraz da su ilave ettikten sonra tencerenin kapağı kapatılıyor. Yarım saat kadar tıkır tıkır pişiyor. Sonra o tencerenin kapağını yeniden açtığınızda ortaya muhteşem bir görüntü çıkıyor. Görüntünün muhteşemliği kadar tahmin edersiniz ki tadı da muhteşem. Damakta unutulmaz tatlar bırakıyor. Eğer Yalıkavak'a gelip Çimentepe'de yemek yerseniz günün birinde Kahraman Usta'ya mutlaka deniz mahsulleri buğulamasını ısmarlamayı ihmal etmeyin. Şimdiden afiyet olsun. Yolüstü lezzet durakları Knorr'la yola devam edecek. Yolüstü lezzet durakları Knorr'la yola devam ediyor. Bugüne kadar çok buğulama yedim ama böylesini hiç yemedim. Programımız burada sona erdi ama Bodrum'daki lezzet durakları tabii ki bitmedi. Devamı haftaya kaldı. Lezzetli yemekler, ilginç mekanlar, eşsiz manzaralarla tanışmak istiyorsanız lütfen bizi izlemeye devam ediniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın. I know we'll make it.
Yolüstü lezzet durakları gelecek programda da Knorr'la yola devam edecek.